Arkadaşlar, formasyon konularımıza geçiş yapmış bulunmaktayız. Umarım bir önceki videomuzda yaptığımız analizler hoşunuza gitmiştir. Bir şeyler öğrenmişizdir. Merak etmeyin, formasyonlardan sonra da bol bol örnek yapıyor olacağız. Zaten bu formasyonları bulabilmemiz için bizim destek ve dirençleri çizebiliyor olmamız lazım. Destek ve direnci çizdikten sonra oluşan yapılar zaten formasyonlar oluyor arkadaşlar. Formasyonlar konumuzda üçgen formasyonları. Bunu üçe ayırıyor olacağız arkadaşlar. Simetrik üçgen, alçalan üçgen, yükselen üçgen. Çanak formasyonları yükseliş belirtisi ve düşüş belirtisi olarak ikiye ayıracağız. Flamalar aynı şekilde, bayrak aynı şekilde. Kama ve takoz aynı şekilde. Bol bol duyuyorsunuzdur. Omuz baş omuz, ters omuz baş omuz. Obo ve toboyu işliyor olacağız. Fincan kulp hem yükseliş hem düşüş için, ikili dip ve ikili tepe formasyonları öğreniyor olacağız arkadaşlar. Bu formasyonlara ek olarak hareketli ortalamaları inceleyeceğiz beraber. Hiçbir şey yapamıyorsanız, hiçbir çizim yapamıyorsanız sadece hareketli ortalamalara bakarak bile para nasıl kazanılır size gösteriyor olacağım arkadaşlar. Formasyonlara giriş yapıyoruz arkadaşlar. İlk formasyonumuz üçgen formasyonları. 3 çeşit üçgen formasyonu bulunmakta. Simetrik üçgen, yükselen üçgen ve alçalan üçgen. Simetrik üçgen gördüğünüz üzere arkadaşlar düşen bir trend ve yükselen bir trend. Bakın, bir üçgen şeklini almış. Hani demiştim ya, formasyonlar için doğru trend çizgilerini çizebiliyorsak ortaya oluşumlar, görünümler çıkmakta. Bu görüntü bir üçgeni andırıyorsa buna üçgen formasyonu diyebiliriz. Simetrik üçgen formasyonunda, bu formasyonda yukarı kırma ihtimali ile aşağıya kırma ihtimali eşittir arkadaşlar. Simetrik üçgende %50'dir. Yani yön taydı yapmak, önceden yönü tahmin etmek imkansızdır. Tamamen zar atmaya benzer. Burada yapılması gereken şey kırılımları beklemek. Düşen trend kırılımı sonrası kalıcı olabilirsek yukarı gideceğini, yükselen trend altında kapanışlar görürsek de düşüş gelebileceğini öngörürüz arkadaşlar. Burada yükseliş veya düşüş hedefi de üçgenin boyutu kadardır. Şurası kadardır. Bunu farklı bir renkte yapalım. Şu yükseklik kadar kırılım sonrasında hedef belirlenir. Şunu kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Yukarı yönlü kırılım gelirse arkadaşlar böyle bir hedefimiz olur. Aynı şekilde aşağı yönlü kırılım gelirse de yine buranın boyutu kadar hedef olur arkadaşlar. Tekrar etmek istiyorum. Simetrik üçgende fiyat üçgen içerisindeyken yukarı gidecek ya da aşağı gidecek demek çok zor. Kırılım beklenmeli. Ya aşağı yönlü ya yukarı yönlü. Çünkü simetrik üçgenler bize yükseliş ya da düşüşün sinyalini vermezler. Yükseliş sinyali veren formasyonlar var ki ilerleyen videolarda göreceğiz. Düşüş sinyali veren formasyonlar var ki ilerleyen videolarda bunları öğreneceğiz. Simetrik üçgen diğerlerinden bu şekilde ayrılır. Bir üçgen yapısı görürüz. Düşen bir trend, yükselen bir trend ve ihtimalimiz %50'dir. Bu yüzden kırılım
ve kalıcılık beklemek zorundayız. Bir diğer üçgen formasyonumuz alçalan üçgen. Simetrik üçgende yükselen bir trend ve düşen bir trend mevcuttu. Alçalan üçgende düşen bir trend ve yatay bir trend var. Düşen bir trend ve yatay bir trend var. Fiyat bu iki trend arasında gidip geliyor. Adı üstünde alçalan trend arkadaşlar. Elbette %100 değil ama bu yapıyı gördüğümüz zaman, bu şekilde bir üçgen gördüğümüz zaman destek ve dirençleri çizdikten sonra büyük olasılıkla fiyat aşağıya gider arkadaşlar. Düşen trend kırılıp yukarı gitmez mi? Trend kırılır, kalıcı olursa gidebilir, evet. Ama şöyle düşünün, %70, %75 aşağıya kırar, %25, %30 yukarı kırar. O yüzden bu yapıları gördüğümüz zaman daha temkinli olmak zorundayız. Ancak bir yatay direnç ve bir yükselen trendimiz mevcut ise bu yapıda yükselen üçgen oluyor arkadaşlar. Simetrik üçgende %50 yukarı, %50 aşağıydı. Alçalan trendde %70 aşağı, %30 yukarıydı. Yükselen üçgende de %70 yukarı hareket, %30 aşağı hareket beklenir. Yani şuradayken fiyat alım yapılır, yine dirençten satılır. Yatay direncimizi kırıp kalıcı olursak bu desteğe dönüşen dolayı yükseliş beklenir. Peki yükseliş hedefimiz nedir? Arkadaşlar üçgenin boyutu kadardır. Şu şekilde rengini değiştirelim, daha anlamlı olsun. Üçgenin boyutu kadardır arkadaşlar. Şu şekilde. Olayımız bu. Alçalan trendde düşüş aynı şekilde üçgenin boyutu kadar. Üçgen sonrası hedefler üçgen boyutu kadardır arkadaşlar. Şuradaki uzunluk kadar ya yukarı ya aşağı kırarlar. Önemli olan yapılar anlıyor olmamız. Destek ve dirençleri çizdik. Bu şekilde bir üçgen görüyorsak yükselen trend ve düşen trendin birleşimini görüyorsak arkadaşlar simetrik üçgen, simetrik üçgenlerde ihtimal %50'dir. Alçalan üçgende ihtimaller %70 aşağı yönlü, %30 yukarı yönlü arkadaşlar. Bu yüzden kırılımları beklemek çok önemli. Yükselen üçgende ise %70 yukarı yönlü, %30 aşağı yönlüdür arkadaşlar. Destek ve direnç çizmeyi öğrendik. Yatay bir direncimizi çizdik. Yükselen bir trendimiz var. Ve bu şekilde bir üçgen gördük. Yükselen üçgendir. Yükselen trendden alımımızı yaparız. Yatay direnç kırıldıktan sonra desteğe dönüşeceği için ise kalıcılık sonrasında yukarı yönlü hareket bekleriz. Destek ve direncimizi çizdik. Yatay bir desteğimiz mevcut. Bir tane de düşen trendimiz mevcut. Bu yapı alçalan üçgendir. Şu şekilde bize düşüşü sinyal eder arkadaşlar. Destek ve direnç çizdikten sonra dediğim gibi bu yapıları görüyorsanız simetrik üçgen, alçalan üçgen, yükselen üçgen, kırılımları bekleyin arkadaşlar. Çünkü hiçbir formasyon bize ya da hiçbir indikatör bize %100'ü gösteremez. Teknik analizde %100 denen hiçbir şey yoktur. Paranı bankaya koyarsın. 30 gün, 32 gün sonra %20'ni, %3'ünü, %5'ini alırsın. %100'dür.
simetrik üçgen, Filama, Obotobo ya da RSI MACD herhangi bir indikatör bize %100 sonuç vermez arkadaşlar. Doğru çizilen iki çizgi sonucunda bu yapıyı görüyorsan ihtimalin %50. Düşen bir trend ve yatay bir trend sonucunda bu üçgen yapısını görüyorsan büyük bir ihtimalle aşağıya. Yatay bir direncin var. Daha önce buralardan satış yemiş. Yükselen bir trendin var. Bu üçgen yapısını görüyorsan da %70 ihtimalle yukarı yönlü hareket beklenir arkadaşlar. Şimdiki formasyonumuzun adı ikili dip, ikili tepe. İkisi farklı formasyonlar. Bir tanesi düşüşün sinyalini verir. Bir tanesi de yükselişin sinyalini verir. İkili tepe ile başlayalım. Arkadaşlar ikili tepe formasyonu düşüşün habercisidir. Sert yükselişler sonrasında bir tane tepe oluşturur. Çok sert satış yer ve çok sert tekrar alımlarla birebir aynı olmak zorunda değil ama önceki tepeye çok yakın bir yerden tekrar döner. Yani aslında baktığınızda bir M harfi görürüz. Şuraya bir tane direnç çizelim. Dediğim gibi birebir aynı olmak zorunda değil. Biraz aşağıda, biraz yukarıda da olabilir. Şurada bir tane destek bulmuş kendisine. Desteğimi de çizdim. İkili tepe formasyonunu görürsem, yani çok büyük bir yükseliş, sert bir yükselişten sonra sert bir düşüş ve hızlıca sert bir çıkış. Bu formasyon, ikili tepe formasyonu düşüşlerin habercisidir arkadaşlar. %100 düşecek diye bir şey elbette yok. Sadece kuvvetli düşüş ihtimalini bize göstermekte. Şurada yatay bir desteğimiz olduğundan bahsettik. Çünkü fiyat sert bir şekilde gelip sert bir şekilde tepki alıyor. Fiyat düştüğü zaman gördüğünüz gibi bir M harfi yapmış oluyor. Normalde destekten yukarı yönlü tepki bekleriz. Ancak burada sert bir M hareketi olduğundan dolayı sert bir yükseliş sonrasında aşağıya gitme ihtimali çok daha yüksektir. Peki nereye kadar gidebilir bu? Şurada görmüş olduğunuz derinlik kadar arkadaşlar. Kırılımla beraber görmüş olduğunuz derinlik kadar düşmesi beklenir. Tekrar ediyorum. Sert bir yükseliş sonrasında sert bir M harfi. Yani şurası şöyle oval bir yükseliş değil arkadaşlar. Tamamen sert hareketlerden bahsediyoruz. Destekten normalde tepki alması beklenir ama yüksek ihtimalle aşağı kırar ve buradaki derinlik kadar aşağı doğru gitmesi beklenir. İkili tepe formasyonumuz bu. İkili tepe düşüş haberini bize önceden verir. %100 değil. İkili tepeye bakalım. Pardon, ikili dipe bakalım. İkili tepe neydi arkadaşlar? Sert yükseliyor, bir M harfi yapıyor. İkili dip ise sert bir düşüş ve bir W harfinden bahsediyoruz. Bakın, aynı olmak zorunda değil, yakın olabilirler. Önemli olan sert ve büyük bir düşüşün ardından gelecek sert hareketler. Yani oval değil, şu şekilde şöyle oval bir hareket değil arkadaşlar. Sert bir hareket, bir W görmemiz gerekiyor. Bakın, burası destek. Kısa vakitte sert hareketlerle şu hareketi yaptıysa bundan sonraki beklentimiz arkadaşlar yukarı yönlü harekettir. Aslında fark ettiyseniz sert bir çıkış sonrasında sert bir satış yemiş. Yani buraya ben bir tane direnç koyabilirim. Normalde dirençten satış yemesini bekleriz.
Ancak sert bir düşüş, sert yükseliş, sert düşüş, sert bir yükseliş, yani bir W harfi gördüğümüzde yukarı yönlü gitmesini bekleriz. Hedefimiz ne olur arkadaşlar? Derinlik kadar hedefimiz olur. Şöyle çıkaralım. Burasını hedefleriz arkadaşlar. Buradaki derinliği hedefleriz. Kısaca tekrar edelim. İkili dip, ikili tepe. İkili tepe sert çıkış sonrasında bir M harfi aynı seviyede olmak zorunda değil. Biraz aşağıda, biraz yukarıda olabilir. Oval değil, şu şekilde oval bir hareket değil. Kısa zamanda sert hareketlerden bahsediyoruz. Ve düşüşü haber eder bize. İkili dip ise sert düşüş sonrasında sert hareketlerden bahsediyoruz. Bakın, şu şekilde oval bir hareket değil. Sert düştü, sert tepki aldı. Sert düştü, sert tepki alıyor. Yine biz buraya desteğimizi ve direncimizi çizeriz. Normalde dirençten satış yemesini bekleriz. Ancak formasyon gereği ikili dip yükseliş habercisidir. Ve buradaki derinlik kadar yükselmesini bekleriz arkadaşlar. Şimdiki formasyonumuz omuz baş omuz. Obo ve tobo. Obo dediğimiz omuz baş omuz, tobo dediğimiz ters omuz baş ve omuz. Yatay bir desteğimiz mevcut. Fiyatlar geldi. Şu şekilde yatay direnci kırdı ve üzerine attı. Omuz baş ve omuz düşüşün sinyalini bize verir. Notumuzu yazalım. Düşüş sinyali. Obo dediğimiz şey, yani omuz ve omuz baş ve omuz düşüş sinyalini verir. Fiyat direnci kırdı. Omuz, baş ve omuz yaptı. Bu hareket, bu gördüğümüz yapı bize düşüş sinyali verir. Peki düşüşlerde hedefleri neler olabilir? Öncelikle şu küçük omuz kadar bir düşüş. Daha uzun vade ise buradaki derinlik kadar bir düşüş bizi bekler arkadaşlar. Yatay bir direncimiz mevcut. Direnci kırdık. Şu şekilde omuz, baş ve omuz gördük. %100 değil elbette ama bize düşüş sinyalini verir arkadaşlar. İlla yatay olmak zorunda değil. Şu örneğe bakalım. Fiyatımız yükselen bir trend bu. Fiyatımız yükselen trendin üzerine geçti. Omuz yaptı, baş yaptı ve omuz yaptı. Düşüş beklenir. Hedefler yine aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki derinlik ve buradaki derinlik kadardır. Bunu alıp kırdığı yere koyalım. Bunu da yine buraya koyalım. Düşüş derinliği de bu kadar olacaktır arkadaşlar. Veya düşen bir trend. Fiyat yukarı kırdı. Şu şekilde omuz, baş ve omzu yaptı. Aşağı doğru gidecektir. Derinlikler ve hedef yine şuradaki omuz ve başın derinliği kadar düşüş beklenir arkadaşlar. Burayı tekrar edelim. Obo dediğimiz, yani Twitter'da geziyorsunuz ya da YouTube'da geziyorsunuz. Burada obo var dedikleri zaman bir düşüş beklentisi içerisinde olduğunu anlayabilirsiniz. Buradaki boyutlar, yani şu ve şu, birebir aynı olmak zorunda değil. Bu biraz daha yüksek olabilir. Bu biraz daha küçük olabilir. Önemli olan şu yapıyı fark edebilmek. Fiyat direnci kırdı. Şu şekilde
omuz baş omuza benzeyen bir şekilde yapı görüyorsanız arkadaşlar, %100 elbette değil ama %70, %80 düşüş gelme olasılığı yüksektir. Obo bize düşüş sinyali verir. Ters omuz baş omuz ise bize yükseliş sinyali verir arkadaşlar. Az önceki yapı direncin, fiyatımız burada, direncin üstündeydi. Yükseliş sonrasında oluşan bir yapıydı. Tobo ise, yani ters omuz baş omuz ise düşüş sonrasında oluşur. Fiyat bu şekilde gelir. Desteğin altına sarkar, onaya gelir. Düşüş derinleşir, tekrar onaya gelir. Tekrar düşer, tekrar onaya gelirse bilin ki yükseliş sinyali veriyordur bize arkadaşlar. Düşüşten sonra toba görülür. Yükselişten sonra oba görülür. Yükseliş sonrasında oluşan yapı obo bize düşüşü verir. Düşüş sonrasında oluşan bu yapı ters omuz baş omuz ise bize yükseliş sinyali verir. Aynı şekilde şurada da hisse kırıyor yükselen trendini. Şu şekilde bir yapı oluşturuyor. Bize yükselişin haberini verir arkadaşlar. Dediğim gibi şu ve şu eşit olmak zorunda değil. Bu biraz daha dar olur. Bu biraz daha geniş olabilir. Önemli olan yapıya hakim olabilmek. Düşüş sonrasında benzer bir yapı görürseniz yükselme ihtimali daha yüksektir. Aynı şekilde hissemiz geldi. Düşüşten sonra şu hareketi yaptı. Yükseliş bekleriz arkadaşlar. Peki hedeflerimiz ne olur? Öncelikle omuzdaki derinlik, daha büyük hedefi ise baş kısmındaki derinlik kadar. Şunu alıp şuraya koyalım. Bunu alıp buraya koyalım. Tekrar edelim arkadaşlar. Obo yükseliş sonrasında oluşur. Düşüşü haber verir. Tobo ise düşüş sonrasındaki yapıdır ve bize yükseliş haberi verir. Sıra geldi çanak formasyonlarına. Çanak formasyonları düz çanak ve ters çanak olarak ikiye ayrılır. Bir tanesi bize yükseliş, bir tanesi düşüşü işaret eder. Örneklerimizi inceleyelim arkadaşlar. Bakın şimdi. Fiyat yukarı doğru gelmiş. Yükselen trendten satışını yiyip bir çanak formasyonu oluşturmuş. Bir çanak görünümü var arkadaşlar. Bu yükselişin habercisidir. Hedefi ise çanak derinliği kadardır. Kırılım geldiği yerden derinliği kadar yükseliş beklenir. Fiyat yükseliş sonrasında bir yerden satışıyor ve bir çanak görüntüsü oluşturuyor. Yükselişin habercisidir ve derinliği kadar hedefi vardır arkadaşlar. Yine fiyat yükseliyor. Pardon, çizemedik. Fiyat yükseliyor arkadaşlar. Dirençten, düşen dirençten satışını yiyip bir çanak görüntüsü oluşturuyor. Yükselişin habercisidir. Hedefi ise yine derinliği kadardır.
kırılım sonrası derinliği kadar yükseliş beklenir. Bu şekilde gördüğünüz çanak yapısı yükselişi işaret eder. Fiyat aşağıdan geldi. Bu noktadan satışını yedikten sonra böyle bir oluşum gösterdi bize. Kırılım sonrasındaki hedefi derinliği kadardır arkadaşlar. Bir de ters çanak var. Ters çanak nedir? Fiyatımız yükselen bir trend mevcut. Fiyatımız yükselen trende dokundu ve bir çanak görüntüsü aldı arkadaşlar. Artık yükselen trendin son bulduğunu ve düşüş geleceğini bize gösterir. Düşüş hedefi ise çanak derinliği kadardır arkadaşlar. Bir yatay desteğimiz mevcut. Fiyat düştü ve yataydan tepki aldı. Ancak aldığı tepki sonrasında bir çanak hareketi yaptığını gördünüz. Artık bu desteğin kırılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve düşüş geleceğini bize işaret eder. Gelecek olan düşüş ise çanak derinliği kadardır. Fiyat düştü. Düştükten sonra çanağa benzer bir yapı oluşturdu. Artık bunun aşağı yönlü kırılacağını bize işaret eder. Gidebileceği nokta yani hedefi ise çanak derinliği kadardır. Hızlıca tekrar edelim. Çanak formasyonları. Yatay bir direncimiz mevcut. Fiyat yükseldi. Dirençten satış yedi. Şu şekilde sert bir satış da yiyebilir arkadaşlar. Bir çanak görüntüsü yok. Şu şekilde bir çanak görüntüsü oluşturuyorsa kırılım sonrasında şurada alım yaparsak hedefimiz çanak derinliği kadardır. Yani çanağımız şöyle bir şey de olabilir. Hedefi de onun derinliği kadar olacak. Yatay bir desteğimiz mevcut. Fiyat desteğimize geldi, tepki aldı. Ancak tepki sonrasında çanağa benzer bir yapı oluşturup altına kırdığında çanak derinliği kadar düşüş beklenir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra fincan kulpa geldi. Aslında çanak kulp da deniyor buna. Fincan kulp da deniyor. Bir önceki videomuzda çanak formasyonundan bahsetmiştik. Çanak formasyonu arkadaşlar. Bu çanağın yanına hani ne demiştik çanakta? Bu oluşum sonrası yukarı kırıp kalıcı olursa içindeki uzunluk kadar gider demiştik ya. Bazen arkadaşlar kıramıyor ve kendisinin neredeyse yarısı kadar küçük bir kulbunu daha oluşturuyor. Bu oluşum gerçekleşiyor. Küçük bir kulbunu da oluşturuyor. Bu yüzden aslında fincan kulp deniyor. Çünkü fincana benzer ve kulbuna benzer bir yapı söz konusu arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Çanak sonrasında kırılım gelmez ise bu çanağın küçük bir kısmı kadar bir kulp hareketi denk geliyor arkadaşlar. Bakın. Kulbu görüyorsunuz. Çanak formasyonuna göre tek farkı bu. Yine yukarı yönlü kırılımı işaret eder bize. 2 tane hedefi vardır. Çanakta tek bir hedef vardı. Çanak boyu kadar yükseliş. Burada 2 tane hedef var arkadaşlar. İlk hedefi kulp kadar yükseliş. Büyük hedefi ise fincan, çanak kadar yükseliş arkadaşlar. Fiyat aşağıdan geldi. Çanak formasyonunu oluşturdu. Kırılım gelmedi. Hafif satış sonrasında kulbunu da oluşturdu. Bu
yukarı gideceğimizin sinyalidir. Peki yukarıda neyi hedefleriz? İlk hedefimiz kulbun boyu kadar olur. İkinci hedefimiz fincanın derinliği kadar olur arkadaşlar. Genellikle kırılım sonrasında buraya çok hızlı ulaşabiliyoruz. Sonra biraz satış geliyor. Yataya bağladıktan bir süre sonra da bu derinlik kadar genelde gittiği gözlemlenmektedir. Aynı şekilde arkadaşlar çanak kırılım gelmiyor ve küçük bir kulbun oluşturuyor. Hedefler aynı. İlk hedefimiz kırılım sonrasındaki ilk hedefimiz kulp. Kırılım sonrasındaki ikinci büyük hedefimiz ise fincanın derinliği kadar arkadaşlar. Özellikle şu yatay direnç bölgesinde sert bir yükseliş sonrasında bu formasyonları çok sık görüyoruz. Kırılım sonrasında ise şu hedefe gelmesi çok fazla zaman almıyor. Çok güzel kazandıran bir formasyondur. Fincan kulp formasyonu arkadaşlar. Dediğim gibi ilk hedefimiz burası. İkinci büyük hedefimiz ise burası. Burada çanak oluştuktan sonra kırılım beklemeli. Burada bir geri düşüş, bir satış görüyorsak da yakından takip alıp şu şekilde bir yükselişte bu fincan kulba gidiyor deyip senaryo çizip erken hamle de yapılabilir arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Fiyatımız geldi. Çanak oluşturdu. Kırılım gelmedi. Şu şekilde ufak bir satış ve şöyle bir şey gördünüz arkadaşlar. Dediniz ki fincan kulpa gidiyor bu. Senaryo üretebilirsiniz. Burada kırılım sonrasında tamamen örnek veriyorum. Buranın derinliği %5 olsun. Kırılım sonrasında %4, %5 kazanabilirsiniz. Erken senaryo kurabilirseniz eğer, evet bu fincan kulba gidiyor. Burada şansınızı denerseniz doğal olarak çok daha fazla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu fincan kulp, bir de bunun ters hali mevcut. Ters fincan kulp arkadaşlar. Ters çanağın nerede aynısı? Neredeyse aynısı. Arkadaşlar yükselen bir trend, fiyatımız geldi. Bir çanak görünümü aldı. Normalde burada bir düşüş beklerdik. Ancak yükselen trendten tekrar tepki aldı, ancak bu tepki çanağın neredeyse 1/3, yarısı boyutunda bir tane kulp oluşturuyor. Düşüşlerdeki hedefimiz ne olacak peki? İlk hedefimiz kulpun derinliği. Kırılım sonrasında büyük hedef ise fincan boyutunda arkadaşlar. Bu yapı bize düşüşü işaret eder. Fiyat geldi. Yatay destekten tepkisini aldı. Baktınız bir fincan görünümü var. Normalde aşağı kırması lazım. Ancak şurada küçük de bir kulp yaptığını gördünüz. Aşağı kırılımlarda hedef kulpun derinliği. Sonrasında ise fincan derinliği kadardır arkadaşlar. Aynı mevzu burada da geçerli. Fiyat buradan tepki aldı. Bir çanak yaptı. Çanak sonrasında ufak da bir kulp yaptı burada. Düşüş işaret etti bize. Kulpun derinliği ilk hedef. Çanağın ya da fincanın, ikisi de aynı şey. Derinliği kadar bir düşüş beklentisi arkadaşlar. Yani bu formasyon genelde çok fazla görülüyor. Özellikle borsada çok fazla denk geliyoruz.
Bu şekilde fincan kulp ya da çanak kulp olarak nitelendirilen bu yapı genellikle zaten bol bol çizip bol bol test yaptıktan sonra şuna varacaksınız, varmanız lazım. Şu yapıyı gördükten sonra kulp olduğunu hissettiğinizde genelde teknik analizciler senaryo çizer ve erken hamle yapar. Evet, burada da %3, %5, %7 kötü rakamlar değil. Ancak önceden bunun fincan kulpa döneceğini tamamen öngörebilirseniz erken hamle yapıp daha fazla kazanma potansiyeliniz mevcut. Fincan kulp çok fazla karşılaşacağınız, çok fazla denk geleceğiniz bir formasyon. Evet arkadaşlar, geldik diğer formasyonlara. Bu eğitimle beraber bir sonraki 3 videomuzda takos, kama, filama ve bayrak formasyonlarını öğreniyor olacağız arkadaşlar. Bu eğitimde takos formasyonunu öğreneceğiz. Bir sonraki videolarımızda kama, filama ve bayrak. Peki neden bunları aynı yere yazdım? Çünkü görünüm olarak çok benziyorlar birbirlerine. Yani siz buna benzer bir oluşum gördüğünüzde bunun ismi bayrakmış, kamaymış ya da bu filama mı, bu takoz mu? Hiç önemli değil. Önemli olan mantığı anlıyor olmanız lazım. Bakın arkadaşlar, hiçbir yükseliş şu şekilde olmaz. Aynı şekilde hiçbir düşüş bu şekilde olmaz. Yani bir hisse, bir coin soluksuz bu şekilde düşmez arkadaşlar. Nasıl yükseliyorlar? Yükseliş geliyor, biraz geri çekiliyor, yükseliş devam ediyor. Geri çekiliyor, yükseliş devam ediyor. Geri çekiliyor, yükseliş devam ediyor. Düşüşler nasıl oluyor? Düşüş sonrasında biraz yükseliyor, geri düşüyor. Yükseliyor, geri düşüyor. Yükseliyor, geri düşüyor. Takos, kama, filama ve bayrak. Buralarda oluşan yapılardır. Buralarda oluşan yapılardır arkadaşlar. Yükseliş sonrasında geri çekilmeyle beraber takos, kama, filama ya da bayrak formasyonunu görebiliriz. Bu bize yükselişi işaret eder. Yani bir dinlenme sürecindeyiz. Hissemiz dinleniyor. Hafif geri çekildi. Yükseliş devam edecek. Aynı şekilde bu formasyonlar düşüş sonrasında gelen hafif yükselişle beraber bize düşüşün devam edeceğini işaret eder. Düşüş sonrasında gelen yükselişle beraber düşüşün devam edeceğini bize bunlar ifade eder arkadaşlar. Bir yükselen takoz, bir de alçalan takozumuz var. Kama da aynı şekilde. Yükselen kama, alçalan kama. Yükselen filama, alçalan filama. Yükselen bayrak, alçalan bayrak. Burada dediğim gibi isimlere takılmanıza gerek yok. Mantığını anlayın yeter. Takoz formasyonlarında yükselen takoz bize düşüşü işaret eder. Çünkü düşüş sonrasında bir yükseliş görürüz. Küçük bir yükseliş. Burada takoz görüyorsak eğer yükselen takozdur ve düşüşü bize gösterir. Alçalan takoz ise yükselişlerde görebiliriz arkadaşlar. Bir yükseliş sonucunda formasyonu göreceğimiz nokta burasıdır. Bu yüzden düşen takoz deniyor. Burada bir yükseliş olduğu için yükselen takoz deniyor arkadaşlar. Ancak ve ancak dediğim gibi isimlere takılmayın. Buradaki kama, bayrak, filama hiç önemli değil. Nasıl oluştuklarını size anlattığım zaman beni daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Gelin birlikte yükselen takozu anlamaya çalışalım. Hemen ardından alçalan takoza giriş yapalım. Yükselen takoz düşen trendlerde kendini gösterir. Hissemiz şu şekilde düşerken biraz yükseldi, düşüş devam etti. Yükseldi, düşüş devam etti.
yükselen takoz, yükselen bayrak, yükselen kama, yükselen filama. Hepsi düşüş trendinde görebileceğimiz şey. Peki düşerken neden ismi yükselen? Çünkü şuradaki oluşuma bakıyoruz biz. Tamamına değil, şuradaki oluşum, buradaki yükselişe bakıyoruz. Buradaki yükselişte bu formasyonlardan bir tanesine denk gelirsek şunu öngörebilmemizi sağlıyor. Trend dönmedi. Bu sadece düşüşün bir düzeltmesi. Düşüş devam edebilir. Sadece biz şunu gördüğümüz zaman da şöyle bir düşüş geldi ve hissemiz yükselmeye başladı arkadaşlar. Burada ne düşünebiliriz? Tamamdır ya, trend döndü artık yükseliyoruz. Ancak burada bir takoz, kama, filama, bayrak gördüğümüz zaman daha temkinli davranıyoruz arkadaşlar. Aslında olay tam olarak bu. Bu yüzden düşüşler sonrasındaki yükselişler sonraki düşüşlerde bu formasyonları ararız. Yükselen takoz, kama, bayrak ya da filama görürsek trend henüz dönmedi, düşüş devam edebilir öngörüsüne sahip oluruz. Veya yükselişlerde şöyle bir düzeltme geldiği zaman baktığımızda yükselen trend son bulmuş, yerini artık düşen trende bırakmış diyebiliriz. Ancak burada bir filama, bir bayrak, kama ya da takoz var ise bu sadece büyük yükselişin dinlenmesi anlamına gelir ve büyük bir yükselişin habercisi olabilir. Bu formasyonlar bu işe yarayacak arkadaşlar. Kamaya birlikte bakalım şimdi. Pardon, takoza. Yükselen takozda ne demiştik arkadaşlar? Düşen bir hisse sonrasındaki gelen yükselişte takoz, kama, filama, bayrak var mı diye ararız diye söylemiştik. Bakın şimdi arkadaşlar. Hissemiz şu şekilde geldi. Şöyle bir yükseldi. Düştü. Yükseldi. Düştü. Böyle bir yapı var elimizde. Doğal olarak biz ne yapıyoruz? Trend çizgilerimizi çiziyoruz arkadaşlar. Burada bir yükselen trendimiz mevcut. Trendimi çizdim. Burada bir düşen trendim mevcut. Düşen trendimi çizdim. Bunun ismi bu kadar sert olmasa bile şu şekilde hafif daralan bir üçgen görüyorsak eğer, şunu da kısaltalım daha net olsun. Düşüş sonrasında düşen bir trend ve yükselen bir trend görüyorsak, düşen bir trend ve yükselen bir trend görüyorsak ve hafif bir sıkışma var ise şunu düşünebiliriz. Normalde yükselen trendten tepki almasını bekler. Ama düşüş sonrasında bir takoz formasyonu var. Bakın, boş verin takozu. Kama olabilir, bayrak olabilir, filama olabilir. Yani trend dönmüş değil. Buradaki formasyon bize şu uzunluk kadar tekrar düşebileceğimizin işaretini verir arkadaşlar. Şuradaki yapıya dikkat edin. Az önce neyden bahsetmiştik? Hisseler sonsuza kadar böyle düşmez. Düşer, biraz yükselir, düşer. Bakın şurayı yakın çekim aldığımızda şöyle bir yapı oluşuyor elimizde. Düşüş sonlanıyor, biraz çıkıyor, tekrar düşüyor. Biraz çıkıyor, tekrar düşüyor. Şurada bir hafif üçgen yapısı görüyoruz. Şu kısmı silmek istiyorum. Şurası henüz yok arkadaşlar. Şuradayız biz. Burada bu yapıyı gördüğümüz zaman yükselen trende başladı demek için erken olabilir diyoruz ve izlemeye koyuluyoruz. Eğer ki bu yükselen trendin altına kırarsa, ki bu formasyonlar düşüşün sinyalini bize üretirler. %100 diye bir şey yok.
düşüşün sinyalini bize ürettikleri için trend döndü demek için çok erken olur arkadaşlar. Bu yüzden burada bekliyoruz. Eğer ki düşüş gelirse ilk düşüş hedefi şu üçgenin boyutu kadar olur arkadaşlar. İkinci büyük hedefi ise şurasının boyutu kadar olur arkadaşlar. Sapı kadar düşünün. Aşağıya alıyorum. Aslında yakın çekim yapmıştık ya. Bakın aynı şey oluştu. Gördünüz mü? Düşüş sonrasında, sert büyük düşüş sonrasında yukarı yönlü hareket gördüğümüzde bir tane yükselen trend, bir tane alçalan trend çiziyoruz. Bu üçgen çok sert bir şekilde şöyle bir hareket yapmış olsaydı eğer şu şekilde, bunu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Bu da kama. Eğer buradaki üçgen, şu çizgiler birbirine tam olarak paralel olmuş olsaydı şöyle, bunun ismi de bayrak olacaktı. O yüzden diyorum, bu bayrakmış, takozmuş, kamaymış, hiç önemli değil. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Sert, büyük bir düşüş sonrasında yükselen trend gerçekten doğru bir trend mi? Yoksa bu düşüşün bir düzeltmesi mi? Yani büyük düşüş öncesinde hafiften yükseliyoruz havası veren bir durum mu? Kama, takoz, flama ve bayrak bize bunu gösterir arkadaşlar. Birbirine paralel ise bayrak. Zaten buraya birazdan değineceğiz bir sonraki videomuzda. Şu şekilde bir üçgen yapısı ancak çok büyük bir sıkışma olmadan takoz çalışır. Hafif üçgen sıkışıyordur. Büyük bir düşüş sonrasıdır ve bize yükselen trend başlamıyor, düşüş gelecek diye bir uyarı sunar. Kırılımla beraber aşağıya doğru ilk hedefi şuranın boyutu, büyük hedefi ise buradaki büyük düşüşün boyutu kadar olur arkadaşlar. Büyük düşüş sonrasında gelen küçük yükseliş yükselen takas formasyonudur. Bu yüzden aslında düşen bir trenddeyiz ama burada bir yükseliş mevcut. Sert bir satış, sert bir düşüş sonrasında bir yükselen olduğu için yükselen takoz deniyor. Doğal olarak da alçalan takoz arkadaşlar. Hemen ismini değiştirelim. Yükselen takozlar büyük düşüş sonrasında düşüşün devamına. Alçalan takoz ise büyük bir yükseliş sonrasında hisse dinlenmeye girer. Yani hafif alçalır. Bu yüzden alçalan takozdur. Ve yukarı doğru devam eder. Burada bizi şuna işaret eder arkadaşlar. Sert büyük bir yükseliş geldi. Bakın yükselen trend durmadı. Biz yükselmeye devam edeceğiz. Sadece dinleniyoruz diye bir mesaj verir bize. Burada aynı şekilde şurayı yakınlaştıralım. Yükseliş geldi. Sonrasında şöyle bir düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş olduğunu varsayalım arkadaşlar. Az önceki gibi bir trendi çiziyorum. Bir tane daha trend çiziyorum. Çok büyük bir sıkışma, daralan bir üçgen olsaydı bunun adı kama olacaktı. Ama çok büyük bir sıkışma yok. Hafif bir sıkışma olduğu için ismi takoz. Yani şu şekilde olursa kama, bu şekilde olursa ismine takoz demişler. Senin için önemli olan şey şu. Yükselen bir hissede şurayı gördüğün, fark ettiğin zaman ismi ister kama de, ister bayrak de. İster flama de, ister takoz de. Şunu anla.
yükseliş sonrasındaki gelen düşüş düşen bir trend mi başlattı? Yoksa büyük yükseliş öncesinde dinleniyor muyuz? Anlaman gereken nokta bu. Ancak illa ben net bir şekilde isme takılıyorum diyorsan, hafif bir sıkışma sonrası güzel bir yükseliş bekleriz. Hafif sıkışma varsa da ismine takoz deriz. Daha sert bir sıkışma olsaydı ismine kama diyecektik. Bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Peki burada nasıl hedefler belirleriz? Bakın şurada bir üçgenin boyutu var. Başlangıç boyutu. Şöyle aldım. Kırılımla beraber bu kadar yükseliş beklerim. İlk hedefim bu olur. Şuradaki boyut kadar. Daha büyük hedefim ne olur? Bu yükselişin derinliği kadar, sapı kadar. Aldım, buraya koydum. Büyük hedefim bu olur. Bu formasyonu ister günlük, ister 4 saatlik, ister saatlik, ister aylık, hangi periyotta bakmak isterseniz hiç fark etmez. 5 dakikalık grafikte bakarsanız bu kadar büyük hedefler elbette olmaz. 4 saatlik ve günlükte bulursanız 1 ay, 1,5 ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama size çok güzel getiriler sağlayabilir. Yükselen takoz, alçalan takoz. İsimler hikaye. İsimler önemli değil. Önemli olan sert düşüş sonrasında şurada hafif bir sıkışma varsa, hisse çok sert yükselmiyorsa, çok büyük bir tepki almıyorsa, düşüş sonrasında dinleniyoruz ve tekrar düşeceğiz. Pardon. Yükseliş sonrasında ufaktan bir dinlenme moduna girdiysek yükselmeye devam edeceğiz. Buradaki üçgen daha darsa ismi kama, daha genişse ismi takoz. Hiç önemli değil. Bir sonraki videolarda bahsedeceğim ama şu düşen trendle bu düşen trend çizgisi paralelse ismi bayrak. Hiç önemli değil. Şu trend şuradan geliyorsa ismi filama. Senin bilmen gereken şey şu. Yükseliş sonrasında sert bir düşüş varsa bu formasyonları bulamazsın. Yükseliş sonrasında hafif aşağıya doğru büyük düşüşler yok, hafif aşağı doğru dinleniyorsa çizersin düşen trendini, yükselen trendini ya da bir yatayını şuraya ve dersin ki büyük bir yükseliş var, hissemiz dinleniyor. Kırılım sonrasında hedefim üçgenin boyu kadar. Burada nereden aldıysanız buradan da alabilirsiniz. Üçgenin boyu. Ben biraz daha uzun vade beklerim diyorsanız sapı kadar bir yükseliş gelecektir. Küçük hedefimiz boyut. Büyük hedefimiz sap. Tekrar edeceğim arkadaşlar, net bir şekilde otursun. Büyük bir düşüş geldi. Şurada şöyle bir hareket görüyoruz. Hafif çıkıyor, hafif düşüyor. Hafif çıkıyor, hafif düşüyor. Şuradaki gibi sert hareketler yok. Sert büyük düşüşler yok. Hafiflemiş. Trendimiz yükselen trende mi dönüyor? Büyük düşüşleri mi bize haber veriyor? Bunu anlamamızı sağlar takoz, kama, filama ve bayrak. Bir sonraki videoda yükselen kama ve düşen kamayı inceliyor olacağız arkadaşlar. Sıradaki formasyonumuz kama. Bir önceki videoda bahsettim. Takoz, kama, filama, bayrak. Bunlar neredeyse aynı. Hiçbir hisse, arkadaşlar, hiçbir hisse şu şekilde yükselmez.
hiçbir hisse şu şekilde düşmez. Bu büyük düşüş ve yükselişlerin yakınlaştırdığınızda aslında şu şekilde olduğunu, yükseliyor, dinleniyor, yükseliyor, dinleniyor, yükseliyor veya düşüyor, biraz yükselip düşüyor, biraz yükselip düşüyor. Bu formasyonlar buralarda görülür arkadaşlar. Sert yükselişler sonrası, sert düşüşler sonrası. Buralarda yükseliş devam mı edecek? Yoksa trend döndü, düşüyor muyuz? Bize bunun sinyalini veriyorlar arkadaşlar. Eğer burada bir kama, takoz, bayrak ya da filama görürseniz kırılımla beraber hedefleriniz de çok net. Tertemiz trade imkanı sunarlar bize. Yükselen kama ile başlayalım. Yükselen kama bize yükselişi değil, düşüşü ifade eder. Neden ismi yükselen? Çünkü sert satışlar sonrasında biraz yükselirler, düşüş devam eder. Sert düşüşler gelir, hisseye birazcık alımlar gelir, biraz yükselir. Düşüşün düzeltmesidir bu. Devam eder. Biraz yükselir, devam eder. Bu 4 formasyonu arayacağımız yer buralar arkadaşlar. Veya yükseliş sonrasında şuradaki yapı arkadaşlar. İsme gerçekten takılmayın. Yükselen kamaymış, düşen filamaymış, yükselen bayrakmış, düşen kamaymış, hiç önemli değil. Sert düşüş veya sert yükseliş sonrasında arayacağımız formasyonlardır bunlar. Yükselen kama sert düşüş sonrasında görebileceğimiz bir formasyondur. Tıpkı takoz, flama, bayrakta olduğu gibi. Az önce görmüştük. Takoz neydi arkadaşlar? Sert bir düşüş geliyor. Hafif bir üçgen oluşturuyor. Bakın hafif. Çok uzatmadan işini aşağı doğru kırıp geçiyor. Kama ise takozdan farkı şu arkadaşlar. Sert bir düşüş. Şu şekilde çok fazla temas. Çok fazla temas. Üçgen iyice sıkışır arkadaşlar. Hızlıca bir trendimizi çizelim hemen şöyle. Şuradan da çizelim bir tane şöyle. Bakın. Takozda bir önceki videoda biraz daha geniştir bu. Şu şekilde biraz daha geniştir. Ancak kama dediğimizde daha sıkışık bir yapı. Artık üçgen sonuna doğru yaklaşma görülür. Yani şurada kırsa aşağıya ismi takoz, burada kırarsak kama. Takozda aşağı kırılımlarda üçgen boyutu ilk hedef, sapı da buradaki direk de ikinci büyük hedefte. Arkadaşlar kamada da aynı. Üçgen sıkışır. Kırılımla beraber ilk hedefe boyut, üçgen boyutu, büyük hedefi de direk boyu kadardır. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Ve genelde bu formasyonlar dediğim gibi yükselen kama, yükselen takoz, bayrak, filama düşüşün devam edeceğini bize gösterir. Kama daha geniş, daha hafif sıkışır. Üçgen daha net sıkışır arkadaşlar. Farkı bu. İkisi de hedefleri çok net. Üçgen boyu, direk boyu. İkisinin hedefi çok net. İkisi de yükselen kamada, yükselen takozla sert düşüşler sonrasında biraz yükselen şu gördüğünüz görüntüde oluşan yapılardır. Hiçbir fark yok. Hedefleri aynı. Bir tanesi daha sıkışır. Biri üçgenin sonuna kadar sıkışmayı tercih eder. Fark bu. Yükselen kama bu şekildeyken alçalan kamada
yükselişlerde görülür arkadaşlar. Hissemiz sert yükseldi, dinlenmeye geçti ve sert yükseldi. Buralarda alçalan bayrak, alçalan flama, alçalan kama, alçalan takoz, ismine ne derseniz deyin. Kamada yükseliş sonrası sıkışma üçgen sonuna kadar devam eder. Sıkışır, 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 sıkışır. Ve büyük bir ihtimalle de yukarı doğru kırar. Çünkü yükselişin düzeltmesidir. Yükseliş devam eder. Bakın trendimi çizeyim. Bir önceki videoda takoz neydi arkadaşlar? Daha geniş. O kadar sıkışan değil. 2-3 sefer temastan sonra hareket eder. Ancak kama dibine kadar zorlar arkadaşlar. İyice sıkışır, sıkışır, sıkışır. İyice üçgenin ucuna kadar sıkışır arkadaşlar. Ve kırılımı burada gelir. Takoz, bayrak, filama. Ne olduğu hiç önemli değil. Burada bir düşen trendimiz mevcut. Trend kırılımıyla beraber ister bayrak olsun, ister filama, ister kama, ister takoz. Hiç önemli değil. Kırılımla beraber ilk hedefi trend çizgini nereden aldıysan eğer şu üçgenin boyutu kadar olur. İlk hedefi ister kama, ister bayrak, ister takoz. Ne dersen de adına. Kırılım sonrası ikinci hedefi direk boyu kadar olur. Bu yüzden bir önceki videonun başında özellikle bastırarak söyledim. İsimlere takılmayın. Sert bir yükseliş veya sert bir düşüş gördünüz. Sert bir yükseliş sonrasında sert büyük satışlar gelmiyor. Hafiften hisse aşağı doğru hafiften çekiliyorsa, sert satışlar sonrasında çok büyük yukarı yönlü tepki almıyorsa, hisse şu şekilde hafif yukarı doğru çıkmaya zorluyorsa, ister kama deyin, ister filama. Bir önemi var mı? Yok. Hedefi aynı. Ha üçgen sonuna kadar sıkışmış, ha sıkışmamış. Hedefi şuradaki boyut kadar aşağı gitmek. Büyük hedefi şuradaki direk kadar aşağıya gitmek. O yüzden diyorum isimlere takılmayın arkadaşlar. Yani kamaysa %80 çalışır, takosu %60 çalışır diye bir kural kesinlikle yok. Ben kama bulmayayım, filamanın çalışma ihtimali daha yüksek. Böyle bir şey yok. Hepsinin hedefi bellidir. Hepsinin küçük hedefi ve büyük hedefi vardır. Senin dikkat etmen gereken şey sert yükseliş veya sert bir düşüş sonrasında şu hareket yükselen trendi bitirip düşen trende başlama hareketi mi? Yoksa bu sert yükselişi dinleniyor, büyük satışlar, büyük alımlar yok, yukarı fırlayacak hareketi mi? Sert düşüşlerden sonra hafiften yukarı başını kaldırmış. Evet, trend döndü, uçuyor muyuz? Yoksa bu sadece büyük düşüşün düzeltmesi mi? Yani bir tane daha büyük düşüş öncesinde dinlenme periyodu mu? Yani şunu ters çevirin arkadaşlar, bu. Bunu ters çevirin, bu. Sert yükseliş sonrasında sert düşüşler görüyorsanız burada kama, bayrak, filama hiçbir şey yoktur. Sert yükseliş sonucunda şu şekilde şöyle git gelli ufak hafif alımlar, hafif satımlı yapı görüyorsanız yüksek ihtimalle yukarı kıracaktır. Ancak alım için neyi bekleriz? Biz ne öğrendik? Şu bir düşen trend. Şu. Düşen trend kırılır. Üzerinde bir iki tane mum görürüz. Deriz ki evet, düşen trend kırıldı. Düşen trend kırılmadan
Bu formasyonlar çalışmaz. Düşen trend kırılmadan, şuradaki düşen trend ister takoz olsun ister bayrak, ister kama olsun ister filama. Şurada çizim sonrasında hafif bir hareket gördünüz. Büyük satışlar yok. Not alın. Bu ister bayrak yaz o nota ister filama yaz. Hiç önemli değil. Bu bir formasyon olabilir. Aklına filama mı geldi? İsmine filama de. Bu bir filama formasyonu olabilir. Alım için neyi beklerim? Düşen trendin kırılmasını beklerim arkadaşlar. Şöyle renkli yapalım net olsun. Düşen trend kırılmadan yön yukarı diyemeyiz. Belki bu düşen trend haftalarca kırılmayacak. Sen şu yapıyı gördüğünde daha dikkatli incelemeye başla. Takip etmeye başla şu yapıyı görürsen. Düşen trend kırıldı. 1, 2, 3. mum ya da 2. mumdan sonra evet bu bir bayraktı. Ben de bu kama derim. Diğer arkadaşımız da filama desin. Bu formasyonun hedefi ilk önce şu üçgen boyutu kadar yükselmektir. Sonrasında direk boyu kadar yükselmektir. Önce kırılımı gör. Burada bayrak var, uçacağız diye bir şey yok. Twitter'da paylaşıyorlar. Arkadaşlar X hissesi bayrak oluşumu var. Şu şekilde hisse hareket ederken insanlara aldırıyorlar. Şu şekilde hareket ediyor. Ya her bayrak %100 çalışıyor mu? Her filama %100 yukarı kırıyor mu? Her kama formasyonu %100 yukarı kırıyor mu? Senin insanlara paylaşım yaptığın yer ne olursa olsun bir düşen trend içerisinde. Düşen trend kırılsın. Sen şurada bir iki tane mumunu gör. Zaten filama mı dedin, bayrak mı dedin bu formasyon. Yükselişin devam formasyonu. Yükseliş sinyali veriyor bize. Düşen trend kırıldıktan sonra veriyor arkadaşlar. Düşen trend kırılmadan, bakın ismi düşen trend. Arkadaşlar düşen trend. Fiyat düşenin altında. Evet bir kama bu. Evet bir bayrak bu. Hiç önemli değil. Burada gidip geliyor. Belki bu takoza dönüşecek. Hiç önemli değil. Ne zaman kırılım gelir? Düşen trend kırılır. İlk hedefim şu boyut olur. İkinci hedefim direk boyu olur. Olay budur arkadaşlar. O yüzden burada kama var. Burada bayrak var. Burada çanak var. Burada çanağın kulbu. Kırılım gelsin. Kırılım gelsin. O yüzden herhangi bir yerde hisseyi gördüğünüzde, bir paylaşım analiz gördüğünde aynısını açın çizin. Aynısını açın çizin arkadaşlar. Şurada şöyle bir tane yapı var. Nerede? Burada. Yükselmiş. Şöyle yapmış. Şöyle yapmış. Şöyle yapmış. Şöyle yapmış. Adam diyor ki bayrak var uçacağız. Ya sen al hisseni. Gir ilgili hisseye. Çiz trendini. Çiz yükselenini. Düşenini. Hiç fark etmiyor. De ki helal olsun müthiş bulmuş. Yakından takip al. Kırılımı bekle. Burada da bir trend var. Bunun da aşağısına kırıp devam etmeyeceğini nereden biliyorsun? Ya da bunun haftalarca bunun içerisine gel git gel git gel git gel git yapmayacağını nereden biliyorsun? Niye haftalarca bekliyorsun? Düşen bir trendin var. Bakın rengini tekrar değiştireyim. Kırmızı yapalım. Bordo, mavi. Hiç fark etmiyor ne oldu. Bir düşen trend var. Evet bu bir formasyon. Hedefim belli. Hedefim gitmesi için şu düşenin
kırılması gerekiyor arkadaşlar. Sen buna takoz de, ben bayrak diyorum. Ahmet desin ki hayır abi bu kama. Üçümüz de doğruyuz. Ama üçümüzün de beklemesi gereken yer şu düşen trend kırılsın. Evet abi benim ilk hedefim şurası diyeyim. İkinci büyük hedefim şu boyut kadar diyeyim. Bir kırılsın. Düşen trend kırılmadan bu hisse 200 yıl kadar düşebilir. 100 yıl kadar düşebilir. Abartıyorum anlayın diye. Aylarca düşebilir. Düşen trend var burada. Şu düşen trendin böyle uzamayacağını, şöyle uzamayacağını ve hissenin şu hareketi yapmayacağını kim garanti edebilir? Yapmamız gereken şey, sert yükseliş sonrasında bulduk mu? Kırılım bekleyelim. Kırılım gelsin. Birkaç mum görelim. İşleme öyle girelim arkadaşlar. Kırılım, kırılım, kırılım. Ya da şu. Hemen trendimizi çizelim. İsmi kamaymış, camaymış, A'ymış, B'ymiş. Hiç takılmıyorum. Neye dikkat ettim burada? Çok sert bir düşen var. Acaba trend mi döndü? Yoksa büyük bir düşüşün habercisi mi? Ya bunun ismi kama mıydı, flama mıydı? Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Burada bir yükselen trend mevcut. Bir yükselen trend mevcut. Rengini ne yapalım? Mavi yapalım. Yükselen bir trend. Zaten bu formasyonu bile fark edemediysen, görmediysen, gözünden kaçtıysa yükselen trendde alım mı yaptın? Yükselen trend altına inip 1, 2, 3 tane mum gördüğünde zaten düşen trend başlamıştır. Olaya bu şekilde bakın arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde bayrak formasyonlarını inceliyor olacağız. Sıradaki formasyonumuz bayrak formasyonu. Takoz ve kamada olduğu gibi yükselen bayrak ve alçalan bayrak formasyonlarımız var arkadaşlar. Yükselen bayrak bize düşüş sinyali verir. Şu şekilde bir çizim yapalım. Hissemiz sonsuza kadar düşmüyordu. Sert bir düşüş sonrasında bir yükseliş ve sonrasında daha düşüş. Biz takoz, kama, flama ve bayrağı buralarda arıyoruz. Normal standart bir düşüş değil arkadaşlar. Yani şu şekilde oyalana oyalana yavaş yavaş şöyle düşen değil. Şu şekilde düşen. Düşmüş, diğer mum, diğer mum, diğer mum. Şu şekilde düşen bir yapı ararız. Çünkü hafif bir yükseliş gelir. Bu yüzden yükselen bayrak deriz, yükselir. Yükselen kama, yükselen takoz deriz. Ama bize düşüş sinyali eder arkadaşlar. Şimdi takozu çok hızlı hatırlayalım. Büyük bir düşüş sonrasında şu şekilde bir yapı oluşuyordu. Fiyatımız burada şöyle gelip gidiyordu. Kama nasıldı arkadaşlar? Trendlerimizi uzatalım. Sıkışan bir üçgen. Yani üçgenin dibine kadar giden bir yapıdan bahsediyorduk. Şu şekilde. Dibine kadar gidiyordu arkadaşlar. Zorluyordu dibine kadar. Yükselen bir kama ise aşağıya. Aslında olayımız bu. O yüzden çok sıkışmış, az sıkışmış hiç önemli değil.
Önemli olan büyük sert düşüşler sonrasında buradaki yükselişe bakmamız gerekiyor. Bir tanesi hafif daralan üçgen, bir tanesi sert daralan üçgende. Öğrendiğimiz iki formasyonda. Arkadaşlar bayrak formasyonu ise birbirine paralel iki tane çizgi. Şu şekilde şu bölgenin şu şekilde birbirine paralel olacak şekilde trend çizgileri olmasını bekleriz. Yani fiyat çok sert düştü. Direnç, destek, direnç, destek. Direnç ve destek birbirine paralel arkadaşlar. Paralel. Paralel olunca ismi bayrak. Daralınca kama. Az daralınca takos. Hiç önemli değil. Sert düşüşler sonrasında trend yükseliyor mu? Yükselen trenden mi başladık? Gelecek büyük bir satış dalgasının habercisi mi? Bu 4 formasyon ya da gelecek büyük yükselişin habercisi mi? Bu 4 formasyon bize bunu gösterecek. Dediğim gibi bayrak birbirine paralel iki çizgi arkadaşlar. Hisse düştü. Şu şekilde yükseldi, gitti geldi. İki tane trend çizdiğimizde birbirine paralel ise şu şekilde, şunun gibi şöyle düşünün. Birbirine paralel ise, fiyat burada sıkışmış ise gel git sonrasında ismi bayrak oluyor arkadaşlar. İster kamade, ister takozda hiç önemli değil. Sert büyük düşüşler sonrasında buna benzer yapılar büyük düşüşlerin habercisidir. Alçalan bayrak ise bize yükseliş sinyali verir arkadaşlar. Bayrak olmasının koşulu neydi? Paralel olmalıydı arkadaşlar. Çizgiler birbirine paralel olmalı arkadaşlar. Birisinde üçgen çok daralıyordu. Birinde hafif daralıyordu ya. Paralel olduğunda ismi bayrak oluyor. Fiyat ne oluyor arkadaşlar? Geldi bu şekilde. Destek direnç. Destek direnç. Destek direnç. Kırılım sonrasında ilk hedefi bu paralel iki çizginin arasındaki genişlik kadardır. Şu genişlik kadardır arkadaşlar. Kırılım sonrasındaki hedefi. Rengini değiştirelim. Kırılım sonrasındaki şurada düşen bir trend var. Kırılım sonrasında bu iki paralel çizgi. Bu iki paralel çizgi bu şekilde şöyle de olabilir. Çok daha büyüktür bu düşüş. Bu şekilde daha geniş de olabilir. Yani olarak hedef daha da büyür arkadaşlar bakın. İlk hedefi paralel çizginin boyutu kadar. İkinci hedefi direk boyu kadardır. Hem yükselişte hem düşüşlerde. Neymiş bayrak formasyonumuz? Birbirine paralel iki tane çizgi. Yükseliş sonrası fiyat geliyor. Şu şekilde paralel iki çizgi arasında seyrediyor. Yükselen bir fiyat var. Sonrasında bu şekilde bir hareket var. Düşüş derinleşecek mi? Çok büyük bir düşen trende mi girdik? Yoksa bu sert yükselişlerin bir dinlenmesi mi? Dinlendikten sonra yükselişe devam mı edeceğiz? Bunu bilebilmek için arkadaşlar bu formasyonu gördüğünüz zaman trend kırılımını bekliyoruz. Trend kırılıp 2 ya da 3 tane mum görebiliyorsak arkadaşlar ilk hedefimiz şunun arasındaki boy kadar,
Şurada TradingView'de şu ikincinin sağına bastığında şu var arkadaşlar. En üsttekini seçin. Tıkla. Tıkla bırak. Sonra bunu al. Kırılım nerede geldi? Burada mı geldi? Burada mı geldi? Burada mı geldi? Kırılım gelen yere bırak. Şurada alım yaptıysan hedefin bu. Daha büyük hedefin ne? Sert hareket nerede başladı? Burada başladı. Nerede bitti? Burada bitti. Benim büyük hedefim de kırılım sonrasında burası. Yani şunu daha küçük çizeceğim anlayın diye. Şunu daha küçük çiziyorum. Büyük bir yükseliş geldi. Bayrak formasyonu. Büyük bir yükseliş. Bayrak formasyonu. Büyük bir yükseliş. Kama, bayrak, filama adına ne derseniz deyin formasyon. Ya da büyük bir düşüş. Filama, kama, bayrak herhangi bir şey. Büyük bir düşüş. Bayrak, kama, takoz, filama ne dersen de. Büyük bir düşüş. Sert ve büyük düşüşler sonrasında, sert ve büyük yükselişler sonrasında arkadaşlar. Bu yükselen kamaymış, bu düşen takozmuş. Önemli değil. Şu şekilde düşen bir fiyattan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bakın fiyat düşüyor, evet. Doğru. Bu şekilde bir şeyden bahsetmiyoruz. Net bir şekilde arkadaşlar ciddi satış gelmiş, ciddi gelmiş, ciddi gelmiş. Buralardan bahsediyoruz. Formasyon ismine dediğim gibi takılmayın. Hedeflerimiz bayrakta bu derinlik kadardır. İlk küçük hedefimiz direk boyu kadardır. İkinci büyük hedefimiz. Son olarak da sonraki videoda filamayı göreceğiz arkadaşlar. Yine benzer mantık, benzer yapılar. Ona bir detayına giriyor olacağız. Filama formasyonuna başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Takoz, kama, filama, bayrak. Neredeyse aynılar. Sert yükselen bir hareket sonrasında düşen trend mi başlıyor? Yükselişin devamı mı gelecek? Yoksa sert düşüş sonrasında yükseliş başlıyor ya da daha sert düşüşler mi gelecek? Bize bunları gösteriyorlar. Filama formasyonu şöyle arkadaşlar. Sert bir düşüş geldi. Sonrasında aynı bayrak, takoz ve kamada olduğu gibi bir yükseliş belirtisi gördük. Trend döndü mü? Sert satışlar, sert düşüş sonrasında dinleniyor. Sert satışa devam edecek. En son bayrağı görmüştük bir önceki videoda. Hatırlarsınız paralel idi çizgilerimiz. Filama ise arkadaşlar simetrik üçgeni öğrenmiştik ilk formasyonumuz. Şu şekilde bir üçgen yapısı. Sert düşüş ya da sert yükseliş sonrasında şu şekilde simetrik üçgen yapısı oluşuyorsa ismi filama. Paralel oluşuyorsa ismi bayrak. Sıkışıyorsa şu, sıkışmıyorsa bu. Hiç önemli değil. Sert düşüş sonrasında trend dönüyor mu? Dinlenip büyük düşüş devam edecek mi? Bu 4 formasyon bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani şurada şu şekilde bir simetrik üçgen varsa genellikle filamalar üçgenin sonuna çok gitmezler. Şu şekilde bir simetrik üçgen yapısı sonrasında yükselen trend kırılımıyla ilk hedefi üçgen boyu şu şekilde, ikinci hedefi
direk boyu kadardır arkadaşlar. Şu şekilde. Sert düşüş sonrasında gelen düzeltmelerde şuna benzer. Şöyle, şuna benzer arkadaşlar. Simetrik üçgen. Çok daha büyük olabilir, küçük olabilir. Şu şekilde de olabilir. Simetrik üçgene benzer bir yapı var ise asıl olay bu. Alçalan filama da diyebiliriz. Ters filama da diyebiliriz. İsmi hiç önemli değil. Burada düşüş sonrasında ya da dümdüz filama deyin. Gerçekten hiç önemli değil. İsimlere takılmayın. Bunu direkt ben filama yazıyorum hatta. Gerçekten düşen, yükselen, yatay, kırılan hiç önemli değil. Yapıyı anlayın arkadaşlar. Filama. Sert yükselişler gelmiş. Sonrasında hissemiz şu şekilde dinlenmeye başlamış. Burada bir düşen trend mevcut. Aynı şekilde bir yükselen trend mevcut. Ve burası simetrik üçgen yapısında. Şu şekilde birleştirebilirim. Buna filama diyoruz arkadaşlar. Sert yükseliş, dinlenme süreci, düşen trend kırılımıyla ilk hedefimiz üçgen derinliği. Şu şekilde üçgenin derinliği. Kırılım gelen yere koyuyoruz. Mesela burada kırılım geldi diyelim. Büyük hedefimiz ise direk boyu kadardır arkadaşlar. Kırılım nereye geldi? Buraya geldi diyelim. Budur. Yani şu ne biliyor musunuz? Yükseldik. Dinlendik. Devam ediyoruzdur. Dinlendik. Devam ediyoruzdur. Dinlendik. Devam ediyoruzdur arkadaşlar. Burası ister bayrak, ister kama, ister takos, ister AD, ister BD. Takip etmen gereken şey kısa bir sürede hisse çok sert yukarıya gidiyorsa şu şekilde sürekli çok sert yukarı gidiyorsa arkadaşlar kısa bir sürede çok sert yukarıya gitti gördüğünüz gibi tepe noktasından satışını yedi. Hafif daha yükseldi. Bir daha yedi. Bakın burada sert hareketler yok. Eğer bu yükseliş sonrasında şu şekilde sert bir hareket görseydik burada formasyon yoktu arkadaşlar. Çok büyük düşüşler olmuyor. Hafif düzeltmeler oluyor. Görüyorsunuz hafif. Ne çok büyük satışlar ne çok büyük alımlar. Buna biz filama diyoruz ve burada düşen trendimizi çizip bekliyoruz arkadaşlar. Filama içinde alım yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Çünkü şurada bir tane de yükselen trendimiz mevcut. Yakınlaştırıyorum. Yükselen trend başlangıcı, trende gelmiş, tepki gelmiş, trende gelmiş, tepki gelmiş. Destekten al, dirençten sat yapılabilir. Ancak güzel para kazanmak istiyorsak düşen trend kırılımını bekleriz. Kalıcı olduğunu görürüz ve 2 tane direk boyu ve üçgen derinliği kadar çok büyük bir formasyondur. Üçgen derinliği şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Şöyle bir derinlik de olabilir. İlk hedef kırılım sonrasında üçgen boyu, ikinci hedef ise tamamen bu direk boyu kadardır. Bu sert hareketlere başladığı yer ve bittiği yer direk boyu kadardır. O yüzden bu tarz formasyonlarda arkadaşlar
Küçük ve büyük hedefimiz çok belli. Nerelerde görebiliyoruz? Tekrar kısa bir özet geçelim. İster kama olsun, ister takos, ister flama, ister bayrak. Çok sert, kısa zamanda gelen çok sert satışlarla büyük düşüşler sonrasında hafif yukarı yönlü tepki alırız. Bu genellikle büyük satışların devam edeceği ve aşağı düşeceğimizi işaret eder. Çizgi ister paralel olsun, ister sıkışsın. İster flama olsun, ister kama olsun. Önemli olan bu yapı arkadaşlar. Sert bir düşüş gördünüz, hisse yavaş yavaş yukarı kafasını kaldırıyorsa acele etmiyoruz. İsimleri unuttuk. Ya bu flama bir şeyler diyorlardı. İsimleri gerçekten unuttuk o anda. Bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Sert düşüş sonrasında hafif yükselmeye çalışan bir yapı var. Zaten burada iki tane şey mümkün. Bir, hafif alımlarla hafif hafif çıkmak ya da şahane bir yukarı doğru tepki alması. Çok büyük satış geldi, çok büyük alım geldi. Zaten çok büyük alım geldiyse böyle bir formasyondan bahsedemiyoruz. Hafif yukarı çıkmaya çalışıyor. Yukarı çıkarken küçük de olsa bir yükselen trend bize yarattırıyor. Bu trend altına sarktığı anda arkadaşlar şurası birinci hedef. Direkt boyu ikinci hedef kadar da aşağı gitmesi bekleniyor. Yükselişler de aynı şekilde. Kısa vadede hisse atıyorum 1 ayda, 3 haftada, 5 haftada %80, %100, %120 çıktı. Hemen takip alıyoruz. Kısa sürede çok büyük çıkmış hisse. Arkadaşlar sonsuza kadar çıkmayacak. Bir yerde dinlenmeye geçecek. Bir yerde hafif satışlar gelecek. Bir yerde yükseliş durdu. Hafiften artık yavaş yavaş geri çekiliyor. Sert bir şekilde değil. Yavaş yavaş. Bize bir tane düşen trend, bir tane yatay veya yükselen trend çizme imkanı sundu. Bu alttaki trendi bile çizmenize gerek yok. Düşen bir trend sundu. Bakın burasının uzunluğu 10 birimse burası 2 birim, 3 birim, 4 birim. Yani burası düşüş bu şekilde devam eder. Buralara kadar gelir. Zaten burada bir formasyon yok. Düşen trend de kendini bırakmış. Düşmeye devam edecek. Baktınız çok ciddi alımlar, çok ciddi satışlar yok. Burada sıkışıyor. Gel git yapıyor, gel git yapıyor. Daha yakından takip etmeye başlarsınız. Bir yere not alırsınız, alarm kurarsınız. Burada yapacağınız hamle düşen trend kırılımı ile işleme girmek olur. Tekrar düşen trend altına sarkarsa ilerleyen vakitlerde tekrar kırmasını bekler ve öyle şansınızı denersiniz. Düşen trend kırılacak. İster bayrak, ister takos, ister kama, ister flama. Hepsinde bir düşen trend var. Küçük de olsa var. Düşen trend kırılmadan ne formasyonu olursa olsun hisse düşen trendde. Bizim düşen trendde işimiz yok. Ne zaman ki kafasını yukarı kaldırır, trendin üstüne atar, o zaman oyuna dahil oluruz. Bu formasyonların en güzel yanı dediğim gibi net bir şekilde hem küçük hem de büyük hedeflerinin olması. İster küçük hedefte sat, istersen küçük hedefte bir kısmını sat, bir kısmını büyük hedefe sakla. İstersen tamamını büyük hedefe sakla. Tamamen sen biliyorsun. %100 büyük hedefe gidecek diye bir kural var mı? Yok. Ama bunlar bize yükselmeye devam edeceğini söylüyorlar. %5 de yükselebilir, %15 de %100 de yükselebilir. Belki buraya gelmeden şu şekilde yükselecek. Burada satıcılar ağırlaşacak, buradan dönecek. O yüzden nokta atışı buraya beklemenize gerek yok. Küçük hedefte bir kısmını satın, kârı cebinize koyun. Kalanı ister tutmak istiyorsanız da yavaş yavaş yükseldikçe de kâr satışlar yapabilirsiniz. Bu 4 formasyonumuz böyle.
Zaten bunlarla ilgili bol bol örnek çizimler yapıyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki konumuz hareketli ortalamalar. Hareketli ortalamalara değineceğim ama hiçbir formasyon bulamıyorsan, hiçbir çizim yapamıyorsan sana para kazandırabilecek şahane bir şey göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.